Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık konserve fasulye nasıl hazırlanır bu tarifi paylaştık. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. 3-4 sene kadar dayanabilecek gerçekten uzun vadeli ve lezzetli konserve tarifi. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Konservede kullanacağınız fasulyenin cinsi bulunduğunuz şehrin iklimine göre değişebilir. Biz Ayşe Kadın fasulyeden yapıyoruz. 2 kilo kadar taze fasulyeyi yıkadı Aysel Sultanım. Sonrasında ayıklama kısmına geçiyor. Bir de barbunya yıkılıyor. Taneli olsun istedik. Biz bu şekilde seviyoruz. Siz nasıl tercih ederseniz. Fasulyeyi yıkadıktan sonra uç kısımlarını alıp da doğruyor. Siz isterseniz ikiye de bölebilirsiniz veya 3'e 4'e nasıl tercih ederseniz tamamen damak zevkinize kalmış. Fasulyeyi doğradıktan sonra kenara alıyoruz ve 1,5 kilo kadar ankon domates kullanıyoruz. Kabuğunu soyup da doğrayacak Aysel Sultanım. Siz domates miktarını az veya çok yapabilirsiniz. Biz bu şekilde tercih ettik. Tamamen damak zevkinize kalmış. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ama domatesli olursa gerçekten sulanıyor ve de ekşimtırak lezzetli oluyor. Gelen bütün yorumları okuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. İyi veya kötü yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz. Göz hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Biraz konuşmamı eleştirenler olmuş. O yüzden bu videoda az konuşacağım. Annem domatesimizi doğradıktan sonra tarifimize devam edelim. Aşure tenceresine domatesleri döküyor. Çukur, geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Aysel Sultanım doğrama aşamasını bitirdikten sonra tenceremizi ocağa alıyor. Domatesin üzerine hiç pişirmeden fasulyeyi ekliyor. Birlikte pişecek. Ocağımızın altını yakıyor. Orta ateşte yani güre yakın da olabilir. Tabii ki de ocaktan ocağa fark edebiliyor. Siz kendi ocağınıza göre ayarlayın. Yani böyle kısıkta orta ateşe yakın olursa domates sulanacaktır. Böylece dibini tutmayacaktır. Yani sizlere de bütün bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Bakın şöyle büngül büngül kaynadı. Tabii ki de Aysel Sultanım içine sevgisini de kattı. O yüzden çok lezzetli olacak. Allah bereket versin inşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Yani pazardan alınca eve gelince hemen olmuyor. Her şey emek istiyor. Emek emek yapılıyor. Tabak tabak yeniliyor. Özellikle çalışan kadınlar için pratik oluyor. Sizlere tavsiye ediyoruz. Hem de kışın fasulye alınmıyor. Yani yazdan kışa hazırlanıyor. Şöyle kıvam aldıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ekledi Aysel Sultanım. Bakın çok da pişirmiyoruz. Fasulyeler çok az deliliğini kaybedene kadar pişiriyoruz. Kışın da pişireceğimiz için bunu da söylemek istedim. Şöyle birer yemeklik olacak şekilde 1 litrelik kavanoz kullanıyoruz. Kavanozlarımızı önceden yıkadık. Kapaklarını da öyle. İçleri kuru, dışları da kuru. Kavanoz kapaklarımızı yeni tercih ettik. Yani konservelerin atmaması için mutlaka sıfır kullanmanızı tercih etmenizi öneriyoruz. Yani atmaması için ve de sıcak sıcak kavanozlayın. Mutlaka sıcak olması gerekiyor ki kavanozlarını atmaması için. Sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. Şöyle bir huni yardımıyla çok rahat oluyor. Sizlere de göstermek istedik. Sonrasında kavanozladıktan sonra annem kavanoz kapaklarını iki geri
bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyor veya 3 geri bir ileri olacak şekilde. Sonrasında ters çeviriyor ki iyice vakumlansın diye. Bir gün o şekilde bekletiyor. Ertesi günü düzünü çevirip serin, güneş ışığı almayan kilerimize kaldırıyor. Peki bu fasulye konservesini kışın nasıl pişireceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Yani demeseniz de fikir olması için videonun sonunda nasıl pişirildiğini Aysel Sultanım sizlere gösteriyor. Yani biz pişirmiştik, onu da ekledik videonun sonuna. Faydalı olabilmesi adına umarım faydalı oluyordur. Mutfağımızdan da kareler ekledim. Kesinlikle gösteriş değildir. Ben sadece dekorunu sevdiğim için eklemek istedim. Aysel Sultanım da olur kızım dedi. Aysel Sultanım hazırlıyor. Ben seslendiriyorum. Yani anacığımın ellerine sağlık. Bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Kalan domates suyunu da üzerine ilave ettik. Biraz az konuşayım, sonrasında devam edeceğim. Zaten sessiz izlemek isteyenler için de altyazılarımız da mevcut. Yani sıcak sıcak kavanoz kapaklarını kapatalım ki tutsun. Bu arada annem kavanozların etrafına peçete ile sildi. Dikkat ederseniz ıslak olmaması gerekiyor, kuru olması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. O yüzden pek güzel oluveriyor maşallah. Videonun başında dediğim gibi kavanoz kapağını açmadığınız sürece 2-3 yıla kadar dayanabiliyor. Kesinlikle güneş görmeyen yerde saklayın. Eğer eviniz çok sıcaksa buzdolabına da koyabilirsiniz ama bizimkilerimiz de duruyor. Yazın kışın. Balkonumuzdan karede koydum. Şimdi annem konserve taze fasulyenin nasıl pişirileceğini gösteriyor. Zeytinyağı ve tereyağında soğan ve sarımsağı şöyle bir kavurup pembeleşince üzerine etimizi ekliyor. Tuzunuzu ekliyor ki etin lezzeti içerisine kalsın diye. Pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ekleyip şöyle bir karıştırıyor. Gerçekten lezzetli oluyor bu şekilde. Sonrasında konserve taze fasulyemizi açmıştım. Şöyle ekliyor. Bakın biraz da burada pişeceği için ilk başta çok pişirmedik. Sadece diriliğini kaybetti. Sonrasında sıcak su ekleyip güzelce pişiriyor. Annem bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. Görüşürüz.